Selamlar, UFC 26'da Avrupa maçlarına başlamıştık, biliyorsunuz. Galatasaray Liverpool maçını çekmiştim. Şimdi de Fenerbahçe Nice maçını çekeceğiz ve bakalım bizim oynadığımızda tahminlerimiz tutacak mı? Fenerbahçe'de biz gibi, Galatasaray gibi Avrupa'ya kötü başladı. Dün Galatasaray Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Gayet de iyi oynadılar. E, Aynı performansı Fenerbahçe'den de bekliyorum. Tabii ki de Avrupa'da tüm takımlarımızı da destekliyorum bir Galatasaraylı olarak. Ve Fenerbahçe'nin Nice maçına doğru yavaş yavaş geçiyoruz efendim. Evimizde oynadığımız için biz iç saha formamız giyeriz. Onlar da deplasmanda beyaz formayla çıkarlar diye düşünüyorum. Ama değişiklik olarak belki kırmızı siyah da giyebilirler. Biz beyazı giydirelim ya da kırmızı siyahı giydirelim gençler. Hemen ilk önce oyun ayarına gidip zorluğu, bazen ben profesyonelde bazen dünya klasında oynuyorum. O yüzden dünya klasına çekeyim. Zorluğu genelde dünya klasında zorluğu çekiyorum. Geldiğimizde takımda dörtlü oynayacaktır. Mert Müldür, Semedo niye oralarda koşturuyor bilmiyorum. Sonra inip Asensio'yu alalım. Yine böyle çıkacaktır diye düşünüyorum. John Duran var mı bu sefer bilmiyorum. Dorganes niye şans verecektir diye düşünüyorum. Ben ama ilk 11'imde şu anlık kadroyu bozmayayım. Szymański'yi yine oynatacaktı. Szymański ilk maçta gol atmıştı. Szymański bence gene oyunda tutacaktır. İlk 11'e de olacak mı bilmiyorum ama sonradan da girebilir diye düşünüyorum. Ben kadroyu böyle çıkarayım. Böyle daha iyi diye düşünüyorum. Çağlar Söyüncü yerine de Osterwalde genelde oynuyor bildiğim kadarıyla. Bu yüzden Osterwalde'yi çekelim. Bu şekilde olsa Edson Alvarez sakat değil mi? Hala sakatlığı geçmedi. John Duran'ın da geçmedi. Acaba onları değiştirelim mi? Değiştirelim. Gerçeklik kaçmasın. Duran da var mı yok mu bilmiyorum. Duran yok herhalde maçta. Kimi koyalım onun yerine? Bartu Elmaz'ı genelde şey yapıyor. Tamam, böyle olsun o zaman. En azından sakatlıktan döndü mü dönmedi mi bilmiyorum. Edson Alvarez'i bilmiyorum. John Duran'ın da dönüp dönmediğini bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Genelde yoklar. Ben bu şekilde çıkayım. Hem de gerçek olsun. Kadro diyorum. Ve maça doğru gidiyoruz efendim. Ben maç skor tahmini e, yapmıyorum genelde ama yapabiliriz. Final için her şey hazır. Takımlar bu prestijli kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkıyor. Evet, bu yılda Türkçe spikerimiz de var. O yüzden Türkçe spikerimiz de Acaba bu zorlu mücadeleyi hangi taraf kazanacak? eşlik edecek. Ben Türkçe spiker genelde konuşunca susarım. Değerli futbol severler, büyük finale hoş geldiniz. Avrupa'da Kupa 2'nin sahibinin belli olacağı ve birçok futbol tutkununu ekran başına kilitleyen UEFA Avrupa Ligi finali bizi bekliyor. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Stadyumdaki müthiş coşkunun ekranlarınıza kadar Çok konuşuyorlar girişte. Şimdi baskın yapmam lazım. Videodayım çünkü. Fenerbahçe Nice'le karşılaşıyor. Özkan, büyük gün geldi. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu bugün belli. Haydi bakalım diyoruz ve artık ne yapayım, baskın olayım bari seste. Çünkü çok konuşuyor spiker. Yapacak bir şey yok ama yine de ara sıra spikerin sesini duyarsınız ve Nice bu arada Fransa'da gayet güçlü bir takım aslında. Baktığınızda ne kadar iyiler bilmiyorum ama yine de adından söz ettiren bir ekip Fransız takımı. Ve bakalım bu maçta zorlayacaktır. İlla deplasmanda olmasına rağmen. Fenerbahçe'den galibiyet bekliyoruz tabii ki de. İnşallah mücadeleden 3 puanla ayrılır. Fenerbahçe evinde diyoruz. Bu arada mücadele 19.45'te 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Bunun da altını çizmek istedim. Tabii Türkçe spiker çok konuşunca haliyle onları söyleyemedim. Evet, mücadelede bakalım gülen taraf kim olacak bizim oynadığımızda. Biz maçı kazanmaya çalışacağız. İnşallah öyle olur. Kazanırız ve skorda, gerçek maçta da skorda Fenerbahçe kazanmış olur diyorum. Ve haydi bakalım. Fred döndü. Anderson Talisca.
Talisca Asensio'yu. Marka Asensio hızlandı. Frene Rakip ceza sahasına doğru Marka ilerliyor. Asensio gaza bastı. Marka Asensio Verdi, ortayı kesiyor. Ve top dışarıda. Karar köşe vuruşu. Anderson Talisca bak dışarı orta çok güzel. Kaleci çıktı. Şimdi Skriniar denedi. Olmadı. Boga topu alan isim. Kritik bir şutu engelledi. Kaleyi bulsa belki de gol olacaktı. Hadi can. Vahotte. Kevin Carlos Bauda'yı indirdi. Bir yandan da isimlere de bakıp bir yandan anlatıp bir yandan Havadan çok tehlikeli oynamak bir zor top. oluyor gerçekten de. İyi bir pas Boga. düşündü. Boga hızlandı. Boga onu kesmek istiyor. Skriniar kesemedi. Şimdi bir anda içeriye geldiler. Bu kornerle öne geçme şansları var. Tabii biz Fenerbahçe gibi de oynatalım birazcık. Gerçekte Fenerbahçe'de şöyle bir nasıl oynuyor az çok. Bizim Türk takımları geri geri pas atarak oynar. O yüzden benzer bir oynanış tarzı da yaşatmak istiyorum size. Boğda'yı döndü şimdi Kevin Carlos. Kevin Carlos çok rahat geçti adam. Kevin Carlos kaleci Ederson. İkinci hamle yine Ederson. Helal olsun Ederson. Mutlak gole izin Klaus verdi. hızlı bir Nasıl kurtardı? sağ bek. Hızlı iyi bir sağ bek Klaus'u biliyorum. Bir köşe vuruşu kullanıyor. Kafayı bu arada defansımız uzaklaştırdı ama Ederson çok güzel kurtardı yalnız. Harikaydı gerçekten de. Van Hout de bekledi. Van Hout de Bart'a döndü. Bart hızlandı. Bart orada kestik. Nice'in baskısı oldukça fazla mücadelede. Kısa oynayacaklar büyük ihtimalle. Klas bıraktı Boga içeri açtı ortayı. Ederson boşa çıktı bir anda. Şimdi hayır. Ve hakem oyunu durdurdu. Ne oldu? Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. İyi var ya gol yedik zannettim ha. Vallahi. Serbest vuruş kullandık hemen. Nelson Semedo. Asensio. İsmail Yüksek. Anderson Talisca. Talisca döndü. İsmail Yüksek. Brett. Skriniar. Kanatta Kerem Aktürkoğlu. Brett. Şimdi İsmail Yüksek. İsmail Yüksek destek Asensio'dan. Marka Asensio. Asensio herhalde sağ kanat oynatmıyorlar bu arada Tedesco. Onu genelde merkez ofansif, merkez defans orta saha bile oynadığını gördüm yani. Ama ben burada sağ açık olarak oynattım. Mevkisi o çünkü burada. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Arkadaşlar orta için pozisyon. Kerem açtı ortayı. Bu arada benim Yostim'de bir anormallik var. Bazen böyle sanki gitmiyor, tuş falan basmıyor ya da takılıyor falan. Böyle tık yani yukarıda takılmalar oluyor bir anda falan. Nefret ediyorum. Şu anda da bazen oyunun içinde görüyorum. Oyuncu kendi kendine böyle değişik şekilde hareket ediyor. O dikkatimi çekti. Mesela bak Kerem, ben yaptırmıyorum. Kerem böyle omuz falan koyarak oynuyor. Hadi hayırlısı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem gidemedi. Hakem faulü verdi. Kerem yerde. Şimdi Skriniar. Brett. Müthiş saklıyor topu. Skriniar. Bu pasla hücumu harekete Bak. geçiriyor. Kendi kendine. Kerem orta. En-Nesyri vuramadık. Bak yanında adam varmış gibi o tuşla şey yapıyor. Yeni gelen omuz koyarak topu saklama işini yapıyor şu an kendi kendine oyun. Joystick'im yüzünden. İyi bir ara pası düşüncesi. Cho yedik. Çekebilir. Ve top Orada geçti. Bu yıl defans yapmak oyunda zaten zor. O yönde bir sıkıntısı var oyunun ya. O yüzden de yedik birazcık. Kevin Carlos. 5 şut mu çekmiş adam? Allah Allah. 5 şut o kadar çekti mi bu adam ya? Evet, Maalesef gol yedik. Kalecinin çaresizliği gözlerinden okunuyor. Karşısında iki rakip oyuncu var ve kendi takım arkadaşları... Yakışmadı. Tam oynamıyoruz aslında ama şu an maçta şey değiliz ama güzel de kurtarışları Ederson'un falan yakışmadı yani. Gol yememiz hiç olmadı. Klaus, Cho, Opong, Opong. Klaus.
Klaus. Klaus döndü. Van Aert de ortaya geçtiler. Şimdi Kevin Carlos. Şimdi rakip kaleye- Kardeş bir gidip topu bassanız mı acaba? Niye seyrediyorsunuz siz? Hiç var ya, oyuncuyu götürüyor. Basmıyor ya. Bana bildiğiniz oyuncuyu ilerletiyorum, gitmiyor. Nasıl, ne biçim bir şeyse. Bu var ya, bunun böyle oynanırsa nefret ediyorum hepsinin. Böyle bir anormalliği var. Her oyunda var bu anormalliği. Fazla şiddetli Yani bir maçı baskı anlatacaktım. geldi. Maç dışında oyunu, Jostin sıkıntısını anlattım, Allah'ım yarabbim. Kerem Aktürkoğlu geçmedi. Şimdi Cho. Kendi yarı Ya arkadaş, nasıl kaptı topu, nasıl geçemiyoruz ya? Ay Allah'ım, yine gol yiyecektik var ya. hamlesini yapıyor. Şimdi bu köşe vuruşundan gol atabilirlerse Mal mal hareketler, farkı yemin olsun. artıracaklar. Of. Çok yakın mesafeden La yine gol yiyorduk, Ederson iyi kurtardı. Saliselik bir reaksiyon verdi diyebiliriz. Başka türlü bunu kurtaramazdı. Allah haklı. Ertem Şener haklı. Cidden saliyeslik bir pozisyonu iyi değerlendiremedi. tepkiyle kurtardık. Gerçekten Ederson'da bugün iyi kurtarışlar gördük mücadelede. Skriniar döndü, Fred. Oğlum ileri uçta gol atacak adam da yok bizde ya. El-Nesiri. El-Nesiri bekledi. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek Talisca'ya. Talisca döndü. Geçti pas. Vallahi geçmeyecek diye düşündüm. Fred şimdi Talisca kaç ha? İşte bir gol. El-Nesiri. El-Nesiri. Kelimeyle muhteşem bir kurtarış. Olmadı. Bu Oyuncu arada değişiklikler oyuncu geliyor. değişikliği olacak. Şöyle bir aşıttırmayla ortaya açtık. Şimdi ceza sahasına- Hadi En-Nesyri ya. Senin kafaların var. Sen de kafa vurmuyorsun. Ne biçim işte. İkidir sana orta açtım. Kaleciden önce kafa vurabilirdi aslında bu pozisyonda. Şimdi Diop. Hücumda Van bir Aert fırsat de. yaratmak için- Valla Nice bizden daha fazla oynadı topla ha. Yemin olsun biz böyle bir seyrediyoruz şu an. O Kaçmak için uygun bir fırsattı. Var ya. Farkla kaçırdı. Uygun fırsattı ve düzgün bir vuruş yaptı ama şans işte. Talisca. Mücadele Lan! normal süresinde- Talisca nereye atıyorsun Allah'ın aşkına ya? Oğlum bana sarhoş gibi bugün takım ya. Rakip savunma gerçekten kritik bir hücum. Talisca. Topu kazanıyor. Şimdi En-Nesyri. Avrupa maçlarında da girişte artık şey yapmayacağım ya. Türkçe spiker beklemeyeceğim. O kadar uzun konuşuyorlar ki, yok kendini tanıtıyor, yok şöyle de, yok böyle de. Orada zaten bir dengesizlik yaşadık videoda. Yakınına geldi. Anlatacağım, gireceğim ben diye bekledim susmalar için. Araya Şimdi girdi ama tehlike sürecek. bir vuruş. Yok abi. Son dakikalara Kevin Carlos ikinci golü attı. kupaya uzanan kapıyı sonuna kadar açtılar. Yok. Yani bizim takım da oynamadı gerçi. Bizim takımda da bir anormallik vardı ama. Hani Gole bir kez daha bakalım. bu gol aşırı saçma gol. Bir rakibini çalımlayan oyuncu tehlikeyi iyice büyütüyor. Daha sonra kaleciyle teke tek kalan oyuncunun ne kadar sert bir vuruş yaptığını Bak görüyoruz. Talisca pas geçiremiyor. Kurtarmasının bence imkanı yok. Talisca pası geçiremedi. Havadan göndermeyi denedi. Kevin Carlos. Sadece oyuna sinirlenince böyle bir gülme geliyor niyeyse. Dördüncü hakem Anderson kafasını Taşka verdi. kaldırdı. Şimdi En-Nesyri. Ani En-Nesyri hadi. fırsatı. En-Nesyri lan. Ulan bir tane de at Nesyri ya. Bir tane de at abi. Allah senin etmesin ya. Son düdük çalıyor. UEFA Evet, bizim skorumuza göre Nice 2-0 kazandı ama bana göre maç karşılıklı goller olacak ve Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Umarım da öyle olur diyorum ve videomuzun sonuna geliyoruz efendim. Avrupa maçları videolarına devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.